Kader Bey, atölyenizi bize açtığınız için teşekkür ederiz. Öncelikle Kader Genç kimdir sizden dinleyelim ya da soruyu şöyle soralım. Sanat camiasının sizi nasıl tanımasını istersiniz? Ben teşekkür ederim beni programınıza davet ettiğiniz için, dahil ettiğiniz için. Resmimle yaşayan biriyim. Resimle kendimi ifade eden biriyim. Dolayısıyla beni merak edenlerin, ilgilenenlerin bu doğrultuda tanımasını arzu ederim. Mimar Sinan mezunusunuz. Mimar Sinan mezunuyum. Master var mı? Master'a başladım ama yarım bıraktım. Bazen de gerek yok zaten. Bazen de gerek yok. Devam etmedim. Açıkçası yüksek lisansa başlama sebebim de birazcık askerlikten uzaklaşma idi. Ama sonrasında bedelli vesaireyle onu hallettik. Sergilerde olunca devam edemedim açıkçası akademik. Bazen de akademi şart değil. Galiba. Evet. İzleyiciyi kendinizle ve gerçekliğin yaralarıyla yüzleştiriyor. Günümüz toplumunu ve sistemin insanlık üzerindeki tahakkümünü eleştirel bir yaklaşımla resmediyorsunuz. Resimlerinizde izleyici nasıl bir kader genç görüyor? Bir gerçek hayattaki kader genç, bir de sanatçı kader genç mi var? Az önce dediğim gibi resmimle kendimi ifade etmeye çalışıyorum. İfade ettiğim şey de zaten hayatın kendisi oluyor. Ama bu böyle ikiye ayıracağım gündelik yaşamdaki bir ben ve sanki böyle gece ortaya çıkan süper kahramanmış gibi bir ben değil. İkisi birbiriyle çok ilişkili, iç içe, girift halde bir varoluş meselesi. O yüzden birbirinden çok uzakta tutmuyorum. Yani oldukça peşi sıra birbiriyle ilişkilenen bir mesele diyebilirim. Sizin resimleriniz ilk bakışta herkesin görüp aşık olabileceği resimler değil. Tuvale yansıyan görüntülerin katmanlarına inmek, figürler, desenler arasında derin bir yürüyüş yapmak gerekiyor felsefenizi anlamak için. Neden rahatsız edici resimler yapıyorsunuz Kader Bey? Hatta bir noktada ürkünç resimler. Figür resmi yapıyorsanız hayatın gerçekliğiyle ilgilenirsiniz. Ki benim tematik bağlamda resimlerimi inceleyecek olursanız dünyanın realitesinden çok uzakta imgesel bağlamlar yok. Ama burada sizin bahsettiğiniz herhalde ürkütücü olan şey kendim için ikinci bir sapak olarak gördüğüm Parçalanmalar serisi. Evet, orada birazcık rahatsız edici, ürkütücü bir damar var. Onun da oluş sebepleri var tabii ki. Ama her şeyden öte bunları da ben estetik ve plastik kaygılarla ele alıyorum. Yani doğrudan bir şeyi rahatsız etmek değil, bu kadar dejenere olmuş, bu kadar parçalanmaya maruz bırakılmış sistem içerisinde doğru hamle yaparak kendimce sözümü ifade etmenin peşindeyim. Bu rahatsız edici olabilir. Çünkü orada da bu arkamda gördüğünüz daha realist tavırda yaptığım işlerde olduğu gibi özne insan aslında. Ama ben orada insanı buradaki gibi bir takım detaylar ve kullandığım diğer elemanlarla güzelleyerek göstermeden ziyade çırılçıplak gösteriyorum. Bir istif, bir yığın olma halinde gösteriyorum. Sergimde de benzer eleştiriler demeyeyim de fikir beyanlarında bulunuldu aynen. Sorunuza istinaden böyle bir açıklama yapıyorum ama ben kişinin ne gördüğüne ve gördüğünü benimle paylaşmasına önem veririm. Birbirine eklenerek çoğalır anlamlar. Ki yani figür resmi yapıyorsanız bu kaçınılmazdır. O yüzden evet, parçalanmalar bir tık rahatsız edici olabilir ama bunun da sebepleri, yani yaşadığımız çağı ve koşulları düşününce abes kaçmasa gerek. Resimde esas meseleniz nedir sizin? Yine az önce dediğim gibi insanın hikayesiyle ilgileniyorum. Yani benim ana malzemem insan. Hem
içerik bağlamında hem plastik bağlamda insan odaklı hareket ediyorsanız dünyanın halleri sizi ilgilendirir hale geliyor. Bunu bir edebi anlatımdan ziyade gösterilebilir kılma derdim var. Ki resim zaten bunun için yapılır. Biz burada bir şeyleri dile getiriyoruz anlaşılır olabilmek adına ama bu bahsettiklerimiz salt resmin içeriğiyle ilintili değildir. Anlamlar çoğalabilir ama insanla ve insanın ekseninde, çevresinde oluşan meselelerle ilgileniyorum. Feyyaz Yaman, Evin Sanat Galerisi'nde düzenlenen Muamma sergisi için kaleme aldığı metinde şu cümleleri kullanıyor. İhbar ediyorum. Kaderin resmi düzen bozucudur, anarşisttir, teröristtir. Gecenin karanlığında değil, günün ortasında apaçık bıçak çeker, saldırır, gizlenmez, saklanmanıza izin vermez, kaçamazsınız. Kabusunuz burada, sizi bekliyor, keyif alabilirsiniz. Bunlar çok cesur ifadeler. Siz ne eklemek istersiniz bu metne? Yani uzun zamandır bir sanat eleştirmeninden duyduğum en cesur kelimeler bunlar. Feyyaz Yaman beni öğrenciliğimden beridir takip eden bir abim. Çok önemli bir sanat adamı. Hatta kendisiyle aynı atölyeden mezunuz. O da Neşet Günal'ın öğrencisi. Ama sonrasında karşı sanatla beraber karşı sanat çalışmalarını da idare eden kişidir. Başka bir uğraşa evrildi kendisi. Feyyaz abi açıkçası hayatımda çok önemli biri. Zihnimi açan, kafama takılan meselelerde aklına danıştığım bir insandır. Öğrenciliğimden beridir de beni takip eden biri olarak bu tanımlamalarını şöyle değerlendiriyorum. Yani bir şey eklemek gibi olmasın ama derdimi biliyor, meselemin ne olduğunu biliyor ve yine bu kadar dejenere olmuş, bu kadar her şeyin kolayca tüketilebilir hale geldiği bir sistemde sanat cenahından bakacak olursak her şeyin kolayca sanat olarak ortaya çıktığı bir düzende doğru hareket etmenin, gerçekten kendince var olan şeyi yinelemenin politik bir eylem olduğuna inanıyorum. İlle de sloganvari bir tavırla ortaya çıkması gerekmiyor. Yani kısacası doğru hamlenin gerçekten kıymetli olduğuna inanıyorum. Buna gönderme yapmıştır Feyyaz abi. Çünkü zaman zaman bahsettiğim ikinci sapakla oluşan iğreti edici hal, zaman zaman böyle iç içe geçmiş girift, ne olduğu meçhul bir muamma içerisinde bir araya gelmesi mümkün olmayan kişilerin bir aradalığı figür üzerinden huzursuz bir gönderme yaratabilir. Bunlara gönderme yapmıştır. Benim için kıymetli, önemli. Cesurca. Ben de çok önemsedim bu cümleyi. Evet. Umarım taşıyabilirim, ne diyeyim. Yani bu kadar iddialı bir tümceyi ilk duyduğumda ben de çarpıldım. Biraz memnun da oldum. Bir taraftan eyvah bu sorumluluğu üstlenebilecek miyim de dedim. Ama bugüne kadar gelen sürecinizi ben sizinle şahsen tanışmasam da resimlerinizi hep uzaktan takip ettim. Aslında bu söylemi birebir karşılıyor resimleriniz. Teşekkür ederim. Bunun da arkasında durabilmek cesur bir davranış açıkçası bir sanatçı için. Bu arada son sergim Salt Muamma değildi. Muamma 2023'e gayri resmi yanıttı serginin adı. O bazen alt başlık gibi algılanıp unutuluyor ama birbiriyle 2023'e gayri resmi anıt demenizin sebebi herhalde yaşadığımız çok acılı. Evet, o resimde şurada gördüğünüz böyle et yığınına dönmüş bir paçavrayla sembolize edilen, dediğiniz gibi 2023'e bir gönderme. Çok ağır bakışta gelen bir resim ama çok etkileyici bir resim. Ben o resmi çok önemsiyorum. Onlardan bir farkı da yok zaten. Ama evet, yani bir basamaktı benim için.
Bunlar diğer resimlerde olduğu gibi böyle krokilerin, taslakların işte üzerinde kafa patlatarak oluşturduğum bir sürecin yansıması değil. Ben bunlara daha böyle sezgisel, daha coşkunun denetimlenmediği bir akış içerisinde ortaya çıkmasına önem veriyorum. O yüzden oradaki plastik yoğunluk da daha cesurca gelebilir ve daha dağınık. Yine o parçalanmaların devamı olduğu için onlardaki derdim tasam 2023'e gayri resmi anıtta vuku buldu. Yani bir istif hali, bir et yığınına dönüşme hali. 2023'ü düşündüğümüz zaman çok da alakasız değil. Yani büyük bir deprem yaşadık ve orada yani 21. yüzyılda başımıza böyle bir şey gelip sonrasında bu kadar afallamamız hayret verici açıkçası. Tabii ki bir tek deprem değil, yani doğal afetlerle beraber siyasi çalkalantılar, kutuplaşmalar, ötekileştirilmeler, insanın bir paçavraya dönüşmesi, bunların hepsinin sonucu ortaya çıkan bir iş. O sanat tarihine çoktan girmiş bir resim. Sanırım onu da önemli koleksiyonerlerimizden Emin İntel satın aldı. Evet, Emin Bey aldı. Çok güzel bir koleksiyonda yer alması çok önemli. Evet, ben de önemsedim açıkçası. Sergiye geldiğinde ilk görür görmez zaten onun yanına gitti Emin Bey. Ve böyle esprili bir şekilde ya bundan gitti, bu niye duruyor falan dedi, bunu alalım dedi. Ben de mutlu oldum açıkçası. Sonrasında üzerinde konuştuk. Neden selliğini o da merak etti. Evet. Yani 2023'te bir et yığınına dönüşmemiz en iyi herhalde bu resim anlatıyor 2023'ü. Umarım öyledir. Yani benim derdim az önce de dediğim gibi anlatmaktan ziyade kendimi ifade ederek bir deşarj olma ve görüneni gösterilebilir kılma tasası idi. Resim başka bir şey için yapılmaz. Yani resmin alt metni olmaz. Resmin spesifik içerikleri sanat tarihinde elbette vardır, görürüz. İsa tasvirleri, Meryemler, şunlar bunlar vardır ama yani çağımız ve konjonktür farklılaştı ve sanatçı bir özne olarak artık kendi dünyasını da betimleyen bir kişi. Kendinden yola çıkarak bir ayna, topluma bir ayna olma niteliği de taşıyor. Sanatta otoportreye gelmek istiyorum. Sizin otoportrelerinize baktığımda biraz daha acımasız göründü bana. Daha bir vahşet var içerisinde. Daha acı çeken, hatta daimi bir işkence halinde olan bir figür var. Ben öyle hissettim. Bu başka bir sanat tarihçi tarafından başka bir şekilde yorumlanabilir. Niye kendinize karşı bu kadar acımasızsınız? Ay, güzel bir soru. Otoportre benim temalarım arasında öğrenciliğimden beridir kurcaladığım bir mesele. Her şey aslında bir sanatçı adayı öykünerek başlar. Yani sanat tarihinde yoluna dahil olmak istediğim, beni etkileyen birçok ustanın otoportrelerine, burada işte Rembrandt'ı öncelikle söyleyebilirim, hayranlıkla bakmışımdır ve çok düşünmüşümdür. Bir kişi neden kendi resmini yapar? Yine Rembrandt'ı ele alacak olursam, yani o sosyal statüsü içerisinde başlangıçtan sonuna dek kendi portrelerinden topluma nasıl bir ayna, nasıl bir referans olduğunu yüzün değişkenliklerinden okuyabiliriz. Ben de aynı hassasiyetle otoportreye yaklaşıyorum. Aslında orada egosantrik bir mesele yok. Yani kendimi şöyle yapıyorum, böyle ediyorum. Tam tersi ajitatif bir halde de göstermek değil. Çırılçıplak olduğu gibi, içimden geçtiği gibi. Yani insanın kendi yüzünü kurcalayarak oradaki işaretleri beyaz bir tuvale ya da kağıda aktarma meselesi yine oldukça girift. Yani ben arayarak tespit etmeyi arzu ediyorum. Ve kendi gün akışım içerisinde o ifadeler değişebiliyor, çoğalabiliyor, durulaşabiliyor, öfkeye dönüşebiliyor.
Bunların hepsi tek başına salt benim ve aynanın flörtüyle alakalı değil. Yaşadığımız çağla da ilişkili. Ama öğrenciliğimden beridir otoportreyle çok ilgilenirim. Çünkü insan resmi yapıyorsanız ki yani kişi en iyi kendinden yola çıkarak okuma yapabilir insana dair. Bunun en elverişli olanağını tanıyan yolda otoportrelerdir. Otoportre yapmaktır. Ama diğer sorularınızda da açmaya çalıştığım gibi yani otoportreme de bir izleyicinin baktığında oradaki izleyin yine kendiyle de ilişkili olduğunu göstermeyi, oradan kendince bir şey bulmasını arzu ettiğimi söylemek isterim. Yani bir yerde portre salt beni ifade eden değil, bu sistemin tahakkümü içerisinde kendini aramaya çalışan kişinin de suretidir. Sureti olmasını arzu ederim. Bir röportajınızda Türkiye resim yapmak için gereken en güzel zeminlerden birine sahip. Çünkü her zaman poetik, her zaman gerilimli, her zaman gündem yenileniyor ve her şeyin bir değil iki yüzü var demişsiniz. Hala aynı fikirde misiniz ki öyle görünüyor. Türkiye'den başka bir yerde yaşasaydınız bu resimsel duygu yoğunluğu olmaz mıydı? Ya o çok böyle spesifik bir konu üzerinden verdiğim bir yanıttı ama çok benzer düşünüyorum hala. Yine özellikle insan resmi yapıyorsanız gündemi aralıksız kovaladığı, her gün yeni sansasyonel bir gündeme uyandığımız bir ülkede iyi bir malzeme oluyor. Öyle içerik konumunu aramanıza gerek yok yani. Her şey yani keşke kapınızın bu malzemeler önünde. Olmasaydı. Tabii ki üretmeseydik ama bu çok dramatize etmek oluyor. Yani sonuçta ben aynı düşünsem de bir tık esnettiğimi de söyleyebilirim bu yaklaşımı. Resim her yerde yapılır. Her şeyin resmi yapılır. Her şeyden resim çıkar. Hakikaten konular bahanemizdir üretime. Bir yerde resme adım attığınız an, üretime dahil olduğunuz an o süreç sizi aslında resimsel meselelerle boğuşmaya itiyor. Orada var etmeye çalıştığınız daha plastik kaygılar, estetik denetimler oluyor. Orada konu çok hakikaten bulut gibi kalıyor yani. Evet. Bir şeyi gerçekten formun, biçimin size vermiş olduğu yüzeyle okumaya başlarsınız. Oradaki hakikat çok asli meseledir. O hakikati çözümlemeden orada yüzeyde aktarılanı doğru okumadan içeriye zaten dahil olamazsınız. O yüzden hani burada da resim yaparım, bir koltuğun üstünde de resim yaparım, 100 metrekarelik bir yerde de resim yaparım, ormanda da yaparım, dağda da yaparım, kentte de yaparım. Her yerde resim yapılır. Evet. Nasıl baktığınız önemli, nasıl ortaya çıkarttığınız önemli. Tıpkı yaşamın kendisi gibi karanlıkla aydınlığın iç içe geçtiği dinamik bir renk paletiniz var. Resimlerinizde bir taraftan hikayenizi, meselenizi çok iyi bir dille dile getirirken bir taraftan da resmin yapısal çözümlemelerini başat bir problem olarak gündeminizde tutuyorsunuz. Resimsel değerleri korumak sizin için ne kadar önemli? Çok güzel, birbiriyle ilişkili oldu az önceki soruyla. Asli unsurum benim. Yani hakikaten dediğim gibi resmin elemanlarını bilmeden, ki bilgi gerçekten burada çok önemli. O bilginin doğrultusunda hareket etmeden dünyanın en iyi temasını bile keşfetmiş olursanız olun bir anlamı yok. O yüzden yani resimsel argümanlar önemli. Ben öğrenciliğimde renk konusunda birazcık sıkıntı çekmişimdir. Ama o zamanla evriliyor. Benim için deseni açık koyu düzeni içerisinde bir espasa taşımak çok önemli. Hala da öyle.
Burada o plastik gereksinimler beni her zaman ikinci kez başka türlü nasıl yapılır, daha etkili nasıl oldurabilirim gibi sorulara teşvik etmiştir. İlk akla geleni uygulamıyorum açıkçası. Ama bir not alma biçimi de aynı zamanda çizmek, karalamak. Orada da yani çizgiyi nasıl kullanacağınızı biliyorsanız zaten aktarmaya çalıştığınız şey de o kadar kolaylaşıyor. Dolayısıyla resimsel mevhumlar benim için gerçekten önemli. Yani içerikten vesaireden daha önemli hatta. Sanırım önce desen çalışıyorsunuz. Aynen, resimlerinize evet. Başlamadan önce. Desen sizin için ne kadar önemli? Çok önemli. Yani, yani öğrenciliğimden beridir öncelikli olarak hep yani ki çizgi dediğimiz şeydir aslında desen. Ama deseni biz başka türlü de ele alırız. Yani desen bir resmin aslında altyapısıdır, iskeletidir. Sadece kalem ve kağıdın buluşmasından ortaya çıkan bir karalama yöntemi değildir desen dediğimiz şey. Ki bir yerde ressamın parmak izidir de resimde bulmaya çalıştığı, göstermeye çalıştığı. Bu parmak izini oluşturmak da çok uzun vadeli bir uğraş. Binlerce yıllık sanat tarihi üzerinden düşünecek olursak ona eklemlenip kendinize bir kulvar yaratmak da bir mesele. Yine insan odaklı hareket ediyorsanız desen kaçınılmaz. Sizin bir şekilde ortaya çıkartmaya çalıştığınız kompozisyonun düşün aşaması oluyor. Yani benim orada gördüğünüz üzere birçok defterim var. Önce defterlerde oldurmaya çalışırım. Aklımda olan, aklıma takılan ya da birkaç şeyin yan yana gelerek oluşturmaya çalıştığı imgeyi gösterilebilir kılana dek desenle haşır neşir olurum. Sonrasında tuvale geçer o. O yüzden desen önemli. Kaç yaşında fark ettiniz yetenekli olduğunuzu? Ya burada aileme çok borçluyum açıkçası. Babam da iyi resim yapardı ama hiç profesyonelleşmedi. Kendisi bilgisayar teknisyeniydi ve bana böyle tekstil kağıtlarından akşam işten eve geldiğinde defterler yapar getirirdi ve ben aralıksız karalardım. Öyle bir geçmişim var bilinçsizce oluşan. Bunun yanında annemin işte çamaşırları asarken o iplerden düşen mandalları toplayıp o mandalları birbirine ekleyerek oluşturduğum böyle figürasyonlarım vardı. Onları böyle birbiriyle dövüştürür, oynardım kendi kendimle. Oradan başladı. Birazcık da şans devreye girdi ama yani şans dediğiniz şey birazcık sizin tercihlerinizdir de aynı zamanda. Denk geldiğim insanların bana bakışlarını da önemsedim. Çünkü ben de onlara o paralelde bakıyordum. İlkokulda başladı. Yani Kayhan Bayraktar adında bir resim öğretmenim vardı. O keşfetti ve beni hala şu an görüştüğüm, çok kıymet verdiğim, hala fikrine danıştığım Ömer Faruk Kaya'ya yönlendirdi. Ve ben ortaokuldan sonra lise hazırlığına kadar Bursa Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Onun yanında eğitim aldım. Bana ciddi bir sorumluluk verildi. Anahtar verdi. Atölye açıp kapıyordum vesaire. Lise döneminde üniversite yazılanların desenine müdahale ediyordum falan. Bu bir cesaret de getirdi tabii ki. Sonra daha da yani hamurum o doğrultuda yoğruldu. Sonra kendimi burada buldum. Yani bir şekilde devam etti. Yani epey eski. Evet. Çok klişe biliyorum. Yani çocukluğumdan beridir resim yapıyorum demek gibi bir şey ama hakikaten öyle yani. Öyle. Genelde... Profesyonelleşmesi liseden sonra oldu. Sonra zaten lisede Ömer Hoca'nın da beni yönlendirmesiyle çok okuyan biriydim bu arada. Yani okumanın zihnimde yaratmış olduğu çok güzel odacıklar oldu. Belki bugünkü temalarımın oluşma sebepleridir de aynı zamanda. Okuduklarımdan çok etkilendim. En az gördüklerim kadar. O dönemde figür resmi yapacağım kendini göstermişti.
Yani adres belli o zaman, ne yapacağınız, ne edeceğiniz. Ben salt Mimar Sinan arzu eden biri değildim. Yani o bir alt başlık da oluşturdu benim için. Figür istiyorum, ne yapmalıyım? Neşe Hanım'ın öğrencisi olmalıyım. Yani Neşe Erdok o dönemden beridir, lise döneminden beridir. Neşe Erdok, Nedret Sekban, Ahmet Umur Deniz. Bunlar hep merak ettiğim, ilişkilenmeyi arzu ettiğim isimler oldu. Yine şanslıydım. Lise döneminde zaman zaman, bugün de çalıştığım Evin Sanat Galerisi'nin sanatçılarıydı onlar. Sergilerine giderdim ve yanımda çalışmalarımı alır, götürür, göstermeyi arzu ederdim. Onlar da çok sempatiyle bakarlardı buna ve hep böyle oldu. Yani her sergilerine gittiğimde bizimki yine geldi derlerdi. İşlerimi gösterirdim. Ayağınız iyi alışmış. Evet, evet. Yani sonra zaten okulu kazanınca rahat bir şekilde kazandım Mimar Sinan'a. Gideceğim adres belliydi yani. 3 nolu atölyenin öğrencisi oldum. Kimin yani, atölyesi bu? 3 nolu atölye, yani Neşe Hanım'ın, Nedret Sekban'ın ve Ahmet Umur Deniz'in atölyesinde eğitim vermeye başladım. Bayağı kült bir atölyeymiş. Tabi yani Neşet Günal ve öncesi de var tabii ki bunun. Yani bile isteye tercih ettiğim bir atölyeydi. Peki dünya sahasına baktığımızda hangi sanatçılar sizin için bir idol? Ya öğrenciyken ve öğrenmek hiçbir zaman bitmiyor. Her gün yeni keşifler içindeyiz de idolden ziyade artık böyle akrabalık kurduğunuz, resimsel ilişkilendiğiniz isimler oluyor. Nicolas Samori var, İtalyan bir sanatçı. Onun maniyerini çok severim. Andriangini'yi çok severim. Orada müthiş, muazzam bir deformasyon var. Bu parçalanmalar da ortaya çıktığında o akrabalık ilişkisini kendisinde gördüm. Kendimde gördüm onunla. Ama bunun yanı sıra bugün yaşamayan Lucian Freud, eti anlamlandırabilmek için, eti oldurabilmek için bana büyük bir yol açtı açıkçası. Paolo Rego aynı zamanda. İşte biraz mesafeli olsam da tematik olarak Odd Nerdrum sevdiğim ustalar arasında. İzlemeyi seviyorum. Yani zaten bir ressam öyle mağarada takılır gibi resim üretemez. Bu oldukça yaşamın kendiyle iç içe oluşan bir şey. Kendi hakikatinden haberdar olmak için de çağdaşlarını, öncekileri bilmen lazım. Ki kendin olabilesin. O izleyi oluşturabilmek için bu insanlar her zaman böyle, kütüphanemden de anlayacağınız üzere, rehberim olmuştur. Figür sanatının Türkiye'de şöyle bir gelişimini izliyorum ben. Böyle 2009'larda bir düşüşe geçmişti. Hem fiyat olarak hem de izleyici açısından. Ama şu son birkaç yıldır ciddi bir patlama var figür bir derdimiz sanatında. var. Yani insan... Siz de bu gelişimi zaten çok yakından takip etmişsinizdir. Hem Neşe Erdok'un öğrencisi olarak hem de piyasanın çok içinde. Galeriniz de zaten figür sanatçılarıyla çalışan bir galeri. Bu inişleri çıkışları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bu bir tek Türkiye ile ilişkili değil. Yani pop olan, poplaşan, modalaşan bir tavır her dönem kendini göstermiştir. Ama bu gelir geçer oluyor, her moda akımında olduğu gibi. Sahici olan şeyi daha köklüdür, kök salandır. Ve ya bir yere saplanıp kalmaktan bahsetmiyorum tabii ki. Ama bir tarihsel serüveni olandır. Figür resmi de, ki bu arada şunu da söyleyeyim, yani şunu da duymadık değil. Yani vakti zamanında bu devirde portre mi yapılır yahu falan diyenler de oldu. Aynen. Sanki insan bitmiş gibi. Acılar, dramlar son bulmuş gibi. İnsan son bulmuş gibi. Ya insan var olduğu sürece figür resmi olacaktır ve bugün daha sahici bir ortam var. Yani tabii ki sanat dediğimiz şey salt, spesifik olarak figür barındırmaları. Figür yoksa o sanat değildir demek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Birkaç soru öncesinde söylediğinize yanıtım gibi. Yani sanat
üslup ve form meselesidir. Dolayısıyla orada bir şeyi nasıl oldurdunuz çok önemli. Bunu ya figürün denetiminde yaparsınız ya da daha kavramsal ve soyut elemanları ele alarak yaparsınız. İşte örneğin Rothko'yu düşünün. Ama ben bunu çok heyecan verici buluyorum. Yani yeniden figür eğiliminin artmasına, figüre bir yeni bakışlar, yeni iddialar ortaya konulmasına. Bu hem figür ressamını zorlayan, hem kendi yaptığı şeyi tekrar tekrar sorgulayan bir zemin oluşturuyor. Hem de böyle sanat tarihinin dünden bugüne eklemlenerek gelme eğiliminde hep bir hakiki bir var olma meselesi olarak bana yansıyor. İyi ki de böyle. Yani ben de figür resmi yapan biri olarak o halkanın bir parçası olmayı umarım öyledir. Arzu ediyorum. Kader Bey, bu harika sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizim sorularımız şimdilik bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkürler. Sağ olun, programınızı beni dahil ettiğiniz için gerçekten mutlu oldum, memnun oldum. Umarım sorularınızı gereğince yanıtlayabilmişimdir. Kesinlikle. Tekrar çok teşekkür ederiz. Rica ederim, Başarılar ne demek. dileriz. Sağ olun.